Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Almanya Eylül ayında yapılan seçimlerden sonra nihayet hükümetini kurdu. Ancak değerli izleyicilerimiz, kurulan hükümet ve ortakları, yani koalisyon ortakları tam bir Türkiye düşmanlığı sergileyerek Türkiye hakkında da bu ortaklığın protokolünde çok önemli açıklamalar yaptılar. Bir kez daha Almanya'nın Türkiye'ye karşı tavrını ortaya koydular ve bir ihanet içerisinde olduklarını bir kez daha gösterdiler. İhanet içerisinde olduklarını söylüyorum. Çünkü Avrupa Birliği konusunda Türkiye'nin hiçbir şekilde Avrupa Birliği'ne alınmayacağını da bu koalisyon protokolüne yazdılar. Değerli izleyicilerim, ben koalisyon görüşmelerini ve koalisyon için hazırlanan bu ortaklık protokolünü detaylı bir şekilde uzun zamandır takip ediyorum, inceliyorum. Hiçbir medya kuruluşunda yer almayan, hiçbir gazeteci meslektaşımızın maalesef görmediği ya da görmek istemediği çok önemli bir konu bu. Bizzat hükümetin ortaklarının kaleme aldığı ve imzalamış olduğu bir durum Türkiye ile ilgili. Peki yeni kurulan bu hükümetin Türkiye'ye karşı uygulayacağı politika nedir? Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girebilmek için 60 yılı aşkın süredir beklediği herkes tarafından bilinse de bu yeni koalisyon neler yapacak Türkiye'ye karşı? Değerli izleyicilerimiz, bunları detaylı bir şekilde anlatacağım. Bunun yanı sıra sizlerin de bildiği üzere çifte vatandaşlık konusu ve Alman vatandaşlığına geçiş konularında ciddi adımlar atılacağı yönünde de bu protokolde bilgiler var. Bunların hepsini yine sizlerle paylaşacağım. Bizleri Almanya başta olmak üzere Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Norveç gibi yoğun bir şekilde vatandaşlarımızın yaşamış olduğu ülkelerden izleyen herkesin bu yayınımızı sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde takip etmesini rica ediyorum. Çünkü bu yayınımızda Avrupa'nın gerçek yüzünü sizlere anlatmaya çalışacağım. Artık yazılı bir şekilde gündeme gelen Avrupa'nın Türkiye'ye karşı olan tavrını hepinizin gözleri önüne bir kez daha sereceğim. Ben bu ekrandan defalarca Avrupa'nın Türkiye'nin müttefiki ve dostu olmadığını, Türkiye'yi oyalamaktan başka bir şey yapmadığını defalarca anlattım. Bu ekrandan Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne karşı artık yumruğunu masaya vurması gerektiğini söyledim. Özellikle mülteciler konusunda, göçmenler konusunda Türkiye'nin açık kapı politikası uygulayarak kapılarını açmasını ve Türkiye'deki resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık 10 milyon göçmenin, mültecinin Avrupa'ya gidiş yolunu açması gerektiğini defalarca anlattım. Nitekim üzülerek görüyorum ki yine haklı çıktık. Maalesef Avrupa Birliği bildiğiniz üzere Almanya, Fransa gibi güçlü ülkelerin etrafında dönüyor. Onlar ne derse o oluyor. Avrupa Birliği'nin adeta sınıf başkanı da Almanya. Bakın, Almanya'da kurulan bu yeni hükümet Türkiye'ye karşı nasıl ihanet içerisinde, nasıl daha hiçbir icraata başlamadan önce bu ortaklık protokolünün içerisine Türkiye'yi koydular. Değerli izleyicilerimiz, Almanya Türkiye'nin dostu ya da müttefiki değil. İşte bakın. Şimdi yapılan müttefiklik anlaşmasının içerisinde yer alan bölümü sizlerle paylaşacağım. Bakın ne yazıyor. Türkiye politikaları diye bir bölüm açılmış vaziyette. Burada şunlar yazıyor. Noktasına, virgülüne dokunmadan sizinle paylaşacağım. Türkiye bizi kaygılandıran iç politikadaki gelişmelere ve dış politikadaki gerilimlere karşın Avrupa Birliği'nin önemli bir komşusu ve NATO'nun bir müttefikidir. Almanya'da yaşayan yüksek sayıdaki Türkler iki ülke arasındaki bir yakınlık oluştururken bu insanlar Almanya toplumunun doğal bir parçasıdır. Buraya kadar sorun yok. Okey. Şimdi geliyor. Demokrasi, hukuk devleti, insan, kadın ve azınlık hakları Türkiye'de yüksek oranda geriye gitmiş durumdadır. Bundan dolayı Türkiye ile var olan Avrupa Birliği müzakerelerinde açılmış fasıllar kapanmayacak. Yeni bir fasıl da açmayacağız.
Evet, bu ne demek? Bir ülkenin Avrupa Birliği'ne üye olması için fasıllar açılır. Ne demek bu fasıllar? Yani örneğin işte ekonomi konusunda fasıllar açılır. O ülke onları yerine getirir ve kapanır. İşte yenisi açılır. O ülkeler onları yerine getirir ve kapanır. Ancak yeni kurulan hükümet Almanya'da açık bir şekilde diyor ki yeni fasıllar açmayacağız diyor. Bu ne demek? Türkiye mevcut Almanya'daki kurulan bu koalisyon hükümeti zamanında hiçbir şekilde Avrupa Birliği'ne üye olamayacak. Değerli izleyicilerim, artık bunu saklamaktan geri durmuyorlar. Türkiye'nin bunu görüyor ve biliyor olması gerekiyor ki bildiklerini ve gördüklerine inanıyorum Türkiye'yi yönetenlerin. Arkadaşlar, Türkiye için uygulanan politika ne elinin tersiyle itiyorlar ne de içeriye alıyorlar. Lazım olduğunda Türkiye onlara Avrupa Birliği'ne diyalog içerisine giriyorlar. Lazım olmadığında işte görüyorsunuz bizim hiçbir şekilde sizi Avrupa Birliği'ne almamız diye bir şey söz konusu olamaz diyorlar. Açık olarak da yazmışlar bunu. Kıymetli izleyicilerim, bakın. Bu olay bize gösteriyor ki sadece Almanya değil, Avrupa Birliği'nin çok büyük bir kısmı Türkiye'yi istemiyor. Türkiye'nin de Avrupa Birliği'ne girmek gibi bir niyeti varsa ki var 60 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısında bekletiliyoruz. Üye olabilmek için kapıda duruyoruz ama içeriye alan yok. Şunun da bilinmesinde fayda var. Devletlerin dostu yoktur, devletlerin çıkarları vardır. Eğer sizin çıkarlarınız varsa dostsunuz, eğer çıkarınız bittiyse sizin o ülkeyle müttefik olmanız, dost olmanız söz konusu değildir. 16 yıl boyunca Merkel Almanya'yı yönetti. Tek yaptığı bir şey var Türkiye ile ilgili. Türkiye'yi oyalamak. Şimdi görüyoruz ki bu hükümet, yeni kurulan bu hükümet oyalamıyor. Resmen elinin tersiyle Türkiye'yi itiyor. Peki Türkiye'nin bu durumda ne yapması gerekiyor? Arkadaşlar, eğer Türkiye Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsa yapması gereken çok basit, çok kolay. Bir yıl içerisinde Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne tam üye yapacak formül şu. Bildiğiniz üzere milyonlarca göçmen Türkiye'de var. Bu göçmenlerin hemen hemen hepsinin amacı başta Almanya olmak üzere Avrupa'ya gelebilmek. Türkiye açacak kapıları. Yaklaşık 8-10 milyon göçmen Edirne'den, Bulgaristan'dan, Ege Denizi'nden nereden bulursa bulsunlar Yunanistan'dan Avrupa Birliği topraklarına ayak basacaklar. Arkadaşlar, başka bir yolu, yöntemi yok. Eğer Türkiye bunu yaparsa işte o zaman Almanya'nın yeni başbakanı, şansölyesi koşarak Ankara'ya gidecek. Biz ettik, siz etmeyin. Milyonlarca göçmeni biz kaldıramayız. Avrupa Birliği'nin yapısına aykırı bir durum deyip başlayacak yalvarmaya. Ben buradan net bir şekilde şunu söylüyorum arkadaşlar. Türkiye eğer bunu yapmazsa Avrupa Birliği'ne girebilmesi hayalden öte başka bir şey değil. İnsan hakları, demokrasi diyorlar. Almanya'da siz insan haklarının, demokrasinin hukukta yer aldığı gibi işlendiğini biliyor musunuz? Düşünüyor musunuz? Irkçılık olmadığını mı söylüyorsunuz? Almanya'da bakın resmi kayıtlara göre günde en az 4 tane olay, ırkçılık olayı polise ve adli makamlara yansıyor. Yansımayan yüzlerce. Irkçılık almış başını gidiyor vatandaşlarımıza. Göçmenlere Almanya'da saldırılar özellikle de bu koronavirüs döneminde adeta patladı. Kıymetli izleyicilerimiz, Türkiye'nin artık şapkasını önüne koyup Avrupa'ya ya herro ya da merro demesi lazım. Böyle bir şey olmaz. Eğer Türkiye bunu yapmak istemiyorsa ya da yapmıyorsa bilin ki Türkiye'yi yönetenler Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini istemiyor demektir. İşte formül. Açacaksın kapıları, Yunanistan üzerinden milyonlarca insan akın akın Avrupa'ya gidecek. Bu kadar, başka basit bir yolu, yöntemi yok. Bunun haricinde yoksa Türkiye Avrupa Birliği'ne giremez. Kardeşim, Türkiye zaten göçmen oteli haline geldi.
Afganistanlısı, Pakistanlısı, Iraklısı, İranlısı, Suriyelisi hangisini ararsan hepsi Türkiye'de. Türkiye'nin ekonomik durumu belli. Anlatmaya gerek yok. Euro neredeyse 15 liraya koşuyor. Dolar 12 lirayı geçti. Şimdi böylesine bir tablo varken, kendi halkına iş bulmakta zorlanan bir ülkeyken ana vatanımız, bir de üzerine kalkıp göçmenlere bakmakta tabii ki zorlanacaktır, zorlanıyor. Sakın beni yanlış anlamayın. Ben ırkçılık, ayrımcılık falan yapmıyorum. Gerçekleri konuşuyorum. Şu an Türkiye'de yaklaşık 17 milyon işsiz var. İnsanlar işsizlikten kırılıyor. Neredeyse her evde bir işsiz var Türkiye'de. Bir de üzerine göçmenler, bu yükü Türkiye Cumhuriyeti Devleti kaldıramaz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Türkiye'de herkes bankalara borçlu. Kredi kartı borcu var. Emeklisinin, işçisinin, ev hanımının, gencinin, yaşlısının. Herkes bankaların kölesi haline getirilmiş vaziyette. Şimdi bunları anlatmama gerek yok. Sizler de çok iyi biliyorsunuz. Şimdi böyle bir tablo varken bir de kalkıp bu kadar göçmene bakmak bana göre yanlış. Ben Türkiye'nin göçmen politikasını doğru bulmuyorum. Arkadaşlar, bakın kıymetli izleyicilerimiz, bizim burada söylediğimiz, anlatmaya çalıştığımız Türkiye halkının menfaatine olan bir şey. Kapılar açılacak, Avrupa Birliği diz çöktürülecek. Nasıl Türkiye'yi her fırsatta diz çöktürmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorsa bu Avrupa Birliği'ne gereken ders de verilecek. Bir tane örnek vereyim. Sizlerin başını çok ağrıtmayayım bu konuyla ilgili olarak. Bakın. Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri yürütüyor değil mi? Avrupa Birliği ayaklanmadı mı? Fransa Yunanistan'ın gazıyla savaş uçaklarını Ege Denizi'ne göndermedi mi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz var biliyorsunuz. Güney Kıbrıs. Bakın. Yok sayıyor değil mi KKTC'yi? Ellerinden gelse bir kaşık suda bizi boğacaklar. Kendi kara sularımızda, ekonomik kıta sahanlığımızda, sularımızda, Mavi Vatan dediğimiz yerde kendi gemilerimizle bile bize doğalgaz, petrol araması yaptırmak istemiyorlar. Türkiye'yi Antalya limanına hapsetmek istiyorlar. Şimdi böyle bir Avrupa Birliği'ne siz 10 milyon göçmeni Türkiye'de tutarak iyilik yapıyorsunuz hala. İşte Almanya'nın yeni kurulan hükümeti açıkladı. Hükümetin planında Türkiye'ye yeni fasılalar açılmayacak diyor. Yani biz Türkiye'yi Avrupa Birliği'nde görmek istemiyoruz diyor. Açık, net arkadaşlar. Daha bu hükümet kurulmadan Türkiye'ye ve Türklere karşı, özellikle de Almanya'da yaşayan vatandaşlarımıza karşı ihanet içerisine girmiştir. Hainlik içerisine girmiştir. Hiç kimse kusura bakmasın. Benim burada konuştuklarım tamamen ana vatanımız Türkiye'nin lehine olan şeyler. Ne ırkçılık yapıyoruz burada, ne de olmayan hayali bir şey anlatıyoruz. İşte yazmışlar. Biz hala 10 milyon göçmeni, mülteciyi ana vatanımızın topraklarında tutmakta ısrar ediyoruz. Anlattım, ekonomik durum belli. Vatandaşımız geçinemiyor. Halk her geçen gün parasını eriten bir halk haline gelmiş vaziyette, parası eriyor. Akşam yatıyor 1000 lirası varsa sabah 950 lira olmuş bu para. Bir de üzerine kıymetli izleyicilerimiz 10 milyon göçmen. Göçmenlerin zaten arkadaşlar Türkiye'de kalmak gibi bir niyeti yok. Onların amacı Avrupa'ya gitmek. Türkiye çıkacak diyecek ki kardeşim ben bu kadar insanı nasıl tutayım, bunlar Avrupa'ya gelmek istiyorlar. Hadi bakalım Yunanistan istediği kadar Türkiye sınırına duvarlar örsün. Bilmem neler yapsın. 100 bin kişi, bırakın milyonu, 100 bin kişi aynı anda Yunanistan sınırına dayansın bakalım hangi asker, hangi polis karşısında durabiliyor. 100 bin kişi, hadi deneyin. Kıymetli izleyicilerimiz, Türkiye'nin artık şu Avrupa politikasını komple değiştirmesi gerekiyor. Böyle bir şey olmaz. Bu yapılan aynı zamanda Almanya tarafından mevcut hükümeti cezalandırmak değil. Bu Türkiye halkını cezalandırmak.
Türkiye'yi istemiyorlar arkadaşlar ama her ne hikmetse bizi yönetenler, Türkiye'yi yönetenler ısrarla bunu anlamak, görmek istemiyorlar ki bizden daha iyi biliyorlar. İşte formül, işte Avrupa Birliği'ne girmenin açık yolu. İhanet içerisinde Almanya'da kurulan bu yeni hükümet Türkiye'ye karşı göreceksiniz. Bu kurulacak olan hükümet Merkel'den hiçbir şekilde farklı hareket etmeyecek. Kıymetli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen bu yayınımızın altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Sizlerden hasreten bunu rica ediyorum. Bunun yanı sıra sizlerden bir ricam, lütfen videolarımızı beğenerek kanalımıza da mutlak surette abone olmanız, daha fazla insana ulaşmanız için bunu sizlerden istirham ediyorum.